Şimdi muhteşem manzaralar eşliğinde kamp alanımıza doğru gidiyoruz. Buradaki yayla şu meşhur Tarkan filmi var ya, hani Tarkan ve Kurt. Tarkan'ın Madalyonu filmi işte burası. Bu Tarkan'ın obası olan kısım, bu evlerin olduğu kısım. Bu yaylada çekilmiş o film. Manzara çok iyi ya. Çok güzel güzel. Güzel. Herkese bulutlu bir Zonguldak sabahından selamlar. Bugün bu hafta yine Kamp Oyla serisi için Onur'la bir araya geldik. Bugünkü rotamız Bolu Aladağlar. Aladağlar Göleti'nin yanında bulunan Göksu Tabiat Parkı. Bugün Göksu Tabiat Parkı'na gideceğiz. Havada biraz kapalı. İnşallah yağmur falan yağmaz yani. Hava durumu da yağmurlu gösteriyor gerçi ama bilemeyeceğim. Çadırımı aldım, sobamı aldım, çadır sobası. Odun aldım bir miktar. Orada veriyor diyorlar ama ne olur ne olmaz diye ben yanıma alayım dedim yani. Şimdi muhteşem manzaralar eşliğinde kamp alanımıza doğru gidiyoruz. Sonbahar gelmiş, yine Bolu ayrı bir güzel sonbaharda. Yaprakların sarartısı, çam ağaçların yeşilliği. Çok güzel ya doğa. Yağmur çiseliyor, valla kayabiliriz yani. O yüzden çok yatmayacağım virajlarda. İlk yağmur çünkü bu. İlk yağmur sabun gibi oluyor. Manzaraya baksanıza ya. Ağaçlara bakmaktan yolu görmüyorum. Hava da soğudu. Akşam kesin çok soğuk olacak. Çünkü şimdiden bile hava soğuduğunu hissedebiliyorum yani. Bolu merkezde hiç üşümüyordum. Şu an biraz bacaklardan soğuğu hissediyorum. Bugün de iyi kalabalık ha bu yol. Gerçi cumartesi yani normal. Herkes kendini doğaya atmaya çalışıyor bir şekilde. Şu ormanın verdiği huzurdan faydalanmaya çalışıyorlar. Temiz oksijen, sessizlik. Bakın mesela şuradaki yayla, buradaki yayla şu meşhur Tarkan filmi var ya, hani Tarkan ve Kurt. Tarkan'ın Madalyonu filmi işte burası. Bu Tarkan'ın obası olan kısım, bu evlerin olduğu kısım. Bu yaylada çekilmiş o film. Şu an Göksu Tabiat Parkı'na doğru ilerliyoruz. İleride Aladağ Göleti bizi karşılayacak. Aladağ Göleti'nin yanına da yapmışlar zaten. Yani onun çevresinin bir kısmını kaplıyor. Bayağı büyük bir alan. Şimdi bakalım, tabelalar bak, bir sürü her yere dikiyor bu adamlar bu tabelayı. Bakacaksın. Ne diyor bak, Göksu Tabiat Park. Soldan devam et diyor. Diğer yerlerde bir şeyler var, yaylalar. Yani aklınıza gelebilecek şu an, yani bıraksalar beni bir hafta falan hiç sıkıntı çekmeden doğada kalabilirim. Herkes gelmiş zaten. Millet kampını atmış. Şimdi biz de atacağız. Buraya gelmeden önce arattım. Baktım burayla ilgili öyle çok detaylı bir video yok. Öyle çekmişler hani yukarıdan drone'la falan da. İşletmeyi anlatan, yani size ne vaat ediyor onları anlatan bir video olsun istedim.
Onur da bana eşlik ediyor. Adamın omuzları koptu. Eğer böyle doğayı seviyorsanız, kamp işlerini seviyorsanız, ben doğaya gideceğim, kamp atacağım motordan diye böyle hayalleriniz varsa racing almayın arkadaşlar. Racing alınan var nasıl olsa. İlla ki arkadaşlarınızdan birinde racing vardır. Çok mu heves ediyorsunuz? Alın, 2 tur turlayın. Motorları değiştirin. O kadar ama yani. O satın alınacak bir şey değil bence. O hevesin olur. O bir iki sürersin geçer. Bak şimdi mesela burada adam titreye titreye geliyor peşimden. Tüm yolu size çekmeye çalıştım girişini. Kızık Yaylası'na gelmeden Aladağlar'dayız zaten, Aladağ Göleti. Göksu Tabiat Parkı diye orada tabela var. O kavşaktan dönüyorsunuz. Sola Bolu'dan doğru gelirken. Sonra zaten tabelalar götürüyor yani sizi. Hiç navigasyona bile gerek yok. Bir miktarı böyle toprak. Asfalt da gerçi çok iyi sayılmaz da. Selamünaleyküm amcam. Hoş bulduk. Şu ağacın orayı bulduk. Gayet güzel. Motorlarımızı oraya çekelim. Hava yağacak gibi duruyor. Wait. Evet. Mekanımız burası. Hadi bakalım. Manzara çok iyi ya. Çok güzel. Kamp deneyiminin daha sonuna geldik. Güzel bir deneyimdi bu arada. Tam hava koşulları böyle aslında kamp yaparken zevk alabileceğin türdendi açıkçası. Yani işte full güneşli, hiç soğuk yok, işte dümdüz yaz tatili kampı gibi değil de aslında gerçek bir doğa kampı gibi bir şey oldu bizim için. Evet. Evet. Sunduğu bir şey Sun- olmadı yani bize. Hani bunlar yoktu Kamp yani alanı şu an bir şey gerçekten. sunmadı. Sadece biz geldik, araziye kamp attık, o kadar. Yani etrafta doğayla sadece biz vardık. Tamamen ilkel koşullar. Hani tuvaletini, elini yıkamanı kendin hallediyorsun. Kendi başının çaresine bakıyorsun. Var. Ama şöyle var. Bir kilometre vardır herhalde oraya kadar Aynen. gitmemiz için. Bir Bir kilometre ile kilometre var. gitmemiz lazım. Ya onun kenarına kursan belki olabilir bir şeyler de. Ama şimdi biz mesela tek çadır kurduk. Aynen, biz şimdi tek çadır kurduk. Ama bizden 2 çadır parası aldılar. He, doğru, evet. Bu He. arada öyle bir şey var. Çünkü 2 olumsuzluk kişiymişiz. İlk Girerken baş sorduk hatta, kişi başı mı alıyorsunuz, çadır başı mı diye. O kapıdaki amca çadır başı dedi. Ondan sonra o tamam dedik. 500 lira ücreti bu arada. Çadır başı normalde. Bizden 1000 lira aldı tek çadıra. ve istersek ikinci çadırı da atabilirmişiz. Diyoruz ki yani ikinci çadır atmak istemiyoruz. Tek çadırda kalacağız zaten. Hani iki çadırlık bir Evet, durum öyle. yok. Hani bizden 2 motosiklet girişi ücreti var. Bu arada araçların girişi, mesela 2 araç geldiniz, 2 araç ücreti ödeyeceksiniz. İşte 2 çadır atacaksınız, 2 çadır ücreti ödeyeceksiniz. Bir ara işte yok adam başı dedi. Sonra yok çadır başı dedi. Yani Normalde saçma mesela saçma. motosiklet 90 liraydı 90 değil mi? 90. He.
Bizim 590 lira para vermemiz lazımdı. Aynen normalde çadır 590 lira para Ya da vermemiz mesela lazım. en kötü 2 motosiklet bir çadır desek Bu arada 180-680 lira para çadırları vermemiz şöyle lazım. yapmışlar. Küçük çadır, büyük çadır, daha büyük çadır tarzında böyle metrekaresine göre çadır ücretlendirmesi yapmışlar. En küçük çadır ücreti 415 liraydı. Motor giriş ücreti 90 liraydı. Hani bu yüzden biz birazcık bir girişte bir öpüldük. Ondan sonra neyse dedik, hadi neyse hani biz çadır atacağız zaten, tek kalacağız. Hani sıkıntı olmasın. Sonra odun muhabbetine gelelim. Bize bir çuval tarzı bir odun verdiler. 30 kilo geliyormuş. 30 kilo geliyormuş, evet. O da 450 lira da ona verdik. Hani yani bir otel şeysi yok. Konforu yok. Sadece malzemeleri falan. Yani bırak o zaman biz kendimize etraftan odunu keselim, yakalım yani. Her Aynen şeyden öyle. bir şey. Sıçmaya gitsek onun parasını alacaklar, affedersiniz ama hani Onu da doğal koşullarda yap. onu da doğal koşullarda yapıyorsun mecburen. Onun dışında Yani bir hizmet sunmuyor. Elektrik kullanmak istersen o da ekstraymış. bunun en Mesela kötü yanı da elektrik şu. zaten bizim kurduğumuz yerde yok da en başta mesela adamı elektrik var mı diyor. Ne yapacaksın elektriği diyor. He, elektrikte ne işin var diyor. Nasıl yani? Yani restoran kısmında ekstra para verip telefonunuzu şarj edebilirsiniz belki. Bu arada 1,5 litre su 40 liraydı. Aynen. Hani Su da 40 karını lira. siz düşünün. Normalde 10-15 lira falan herhalde. Yani mesela tam şu karşısı bedava. Şu karşısı buranın değil. Şu karşıya kursak bedavaydı mesela. Şurada bir tane çadır var. Adam para vermemiş mesela. Oraya kurmuş. Oraya kursaydık bedavaydı. Buraya kurduk. Ya biz zaten 1500 lira falan para verdik sürekli işte. gelme muhabbetimiz olmadığı için neyse dedik ya hani Ya buraya atalım çadırı şeyler da. geliyormuş. YouTuber'lar. Çadır kamp videosu çeken YouTuber'lar geliyor büyük ihtimal. Yani o doğada izliyorsunuz ya kendi başına falan. Hı hı. Değil. Demek ki. Buraya geliyor, kuruyor. Aslında Şu restoranda bak yemeğini şöyle yiyor. kendi başına. Gerçekten kendi başına. Akşam ya da çevremizde bizim kimse yoktu. Yani bu Yani çadır şurada attığımız falan yerde mesela yalnızlık şeyler ya. var ya millet. Şurada da var. O yüzden yabani hayvan gelmiyor. Birkaç kere sen gece işte dedin bir şey geldi falan filan dedin. Yani çakal falan gelebilir belki de. Tilkidir ya. Ben çok tilki gördüm. Onun dışında şu ileride birazcık bir 500 metre ileride bir şey var. Su var. O da dağ suyu büyük ihtimal. Güzeldi. Aynen, O da güzel. buz gibi bir şeydi gibiydi. yani. Hani Direkt kaynaktan çıkıyor. direkt kaynaktan çıkan suymuş. Şey olarak güzel, ortam olarak güzel. İşletme olarak bence İşletme olarak kötü. berbat abi. Yani özele geçmiş burası zaten. Devletin değilmiş. Devlet güya dediklerine göre işletememiş. Suistimal edenler olmuş. burası milli parklarınmıştı. Bunlar kiralamış işte 40 yılından mı ne. Çok para yani bence. Hiçbir şey vermiyorsun ki. Şimdi Bir şey 500 sunmadı lirayı yani. mesela biz niye verdik? Hadi Şuraya- mesela şu öbür kadarcık tarafa çadır atmak verdik. için. Mesela bundan önceki Akçakoca'da tamam 500 lira verdik ama adamın buzdolabını kullandık, lavabosunu kullandık, malzemelerini kullandık, elektriğini kullandık. Her şeyini kullandık yani. Ateş yakmak Tuvaleti, için de duşu, her şeyi vardı onun evet, mesela. onun Burada her hiçbir şeyi şey vardı. yok. O Tuvalet var oranın ama imkanı uzak yani. buradan çok daha fazla. Yani hani Yani bayağı fazla imkanı vardı. deniz kenarı Burası imkansızlıklar mesela. arasında kamp yaptığınız bir yer. Çok güzel Öyle bir düşünün sahili yani. vardı oranın. Buranın sadece doğa manzarası var. Aynen. Güzel ortam. Sessiz. Gerçekten sessiz yani. Sadece ortamı güzel. Ama işte dediğim gibi yani. Ha bu gölün kıyısı bu tarafında kurarsan ücretli. Şurasını da kur. Zaten ormanlara giriş yasağı kalktı Ekim'de. He. Yani şuraya kursam ben bedavaya kurmuş olacaktım. Neyse bir daha gelirsek oraya kurarız. Bir de şey yaparız. Paralı kamp yeri, parasız kamp yeri. Aynen. Avantajları, dezavantajları. Bence çok dezavantaj olacağını düşünmüyorum karşı tarafın. Zaten buranın da yok yani bir şeysi sunulan. Oraya da. Orada da olacağını Burada düşünmüyorum. sadece bir odun aldık işte. Odunumuz yok. Onu Ha, da öyle bir yere giderken de odun götürürsün artık yanında. Yani biz birazcık dersimizi yanımızda aldık. getiririz. Biz biraz ya şimdi araçla falan gelsen buraya, pick-up'la falan
Motorla zor olur. Mükemmel kamp yapar dönersin yani. Buranın sunduğu imkanlara ihtiyacın olmaz. Ha, karavanın olur, karavanını çekersin, burada güzel kamp yaparsın. Yani karavan olarak falan güzel artıları var. Ama biz şimdi böyle elindeki imkanları kısıtlı olan insanların kamp yapabileceği tarzda bir kamp yaptığımız için işte motorla, yani motor dediğimizde hani bizimkisi BMW GS'ler falan değil, normal fiyat performans aracıyla gelip gittiğimiz şeyler. Bunun zorlukları zaten keza oluyor. Birimizinki süper touring, birimizinki touring, hani taşınabilir malzemeyle taşınamaz malzeme, biraz bunun sorununu yaşıyoruz. Sizler de hani ona göre kamp atacağınız zaman gelirken yanınızda işte odununuzu bilmem nenizi falan getirirseniz kimse içeri sokarken size hayırdır kardeş bu ne falan diyeceğini düşünmüyorum. Herhalde yoktur. Dışarıdan yiyecek içecek sokmak falan yasak tarzında bir tabela görmedim ben. Aynen. Ya da odun sokmak yasak falan diye. Ben bir daha gelir miyim? Gelmem. Ben gelir miyim? Yok, bir daha ben de Ben de gelmem. Yani gelirsem dediğim gibi hani böyle motor değil de böyle araç, karavan tarzı bir şeyle gelip onun bir tek ücretini öderim. Başka da hiçbir şeyin ücretini ödemem yani. Sonuç olarak ben kaç verirsin buraya 10 üzerinden? 10 üzerinden 4 veririm ben ya. Ben 3 gibi düşünmüştüm. O zaman O da ortalamamız sadece 3,5. doğa için yani. Ortalamamız Sadece ortam 3,5. için. İşletme gereksiz yani, burada işletme olmasa bile Gerçekten zaten kimse bu arada burada niye aynen burada bir işletme yok demez. demez ya. İşletme, ben burada bir güvenliğini bir şeysini görmedim. Neyin güvenliğini, nerede neyi sağlıyorlar anlamadım. Bir girişte bir kulübe koymuşlar, birini koymuşlar. O gelen geçenden para alıyor. Bir tane de şuraya baraka tarzı bir şey yapmışlar. Odam işte restoran gibi. Güzel öpüyorlar. Yani siz bilirsiniz arkadaşlar. Özelde kamp atmanın devlete göre daha fazla şeysi var. Keşke bu milli parklarımız ücretsiz olsa da insanlar sadece gelip kampını atabilse. Ama bizim de kendi halkımız birazcık bunu pis kullandığı için bir şekilde devletin de bunu kontrol altında tutması lazım. Gerçi burayı da Ama- temizlemiyorlar ki bunlar. He, burayı da bence. temizlediklerini ben görmedim bu arada. Çünkü Bir araç çöp biz damlası bir şey geldiğimizde geçmiyor. mesela şurada hala çöp duruyor. Şurada da çöpler var. He, millet mangal yakmış duruyor mesela. Hı. Ateşinizi yakmanız için çukur olması lazımmış. Evet, ateş Başka çukuru ne istiyor. bir de yerden yüksek olması gerekiyormuş. Yanınızda Aynen. bir şey getirmeniz lazım Öyle mangal direkt yakmak için. Yere Direkt yakamıyorsunuz. direkt yere yakmak yasak ateşi. Neyse, bizim böyleydi değerlendirmelerimiz. Bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalı takip edebilirsiniz. Daha çünkü gideceğiz. Büyük ihtimal bir kış kampı falan da yaparız yerde. Evet, o kış kampını nasıl yapacağız bilmiyorum ama onu da yaparız diye düşünüyorum. Ona büyük ihtimal arabayla gideriz. Evet, arabayla Motorla gideriz. gidemeyiz. Çünkü çok oduna ihtiyacımız olacak. Beğenip takip etmeyi Evet. unutmayın. Instagram'dan da takip edin. Oradan da bir şeyler Evet. atıyoruz. Videonun sol alt tarafına arkadaşımız koyacak onu. Aynen. Instagram hesabını. Oradan takip edin. Yorumlara da bizim gidip görmemizi istediğiniz yerleri yazın da biz de değerlendirelim. Hani şimdilik biz bir 4-5 yerlik bir kura çektik. Onun sırasıyla gidiyoruz. Neyse arkadaşlar. Yorumlarınızı atın. Beğenin. Takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabını da sol alt köşede takip edin. Var mı başka söylemek istediğiniz? Yo. Gitmek istediğimiz yerleri yazın. Evet. Şurayı görmek istiyorum ben deyin. Hemen gidelim haftaya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.